Merhaba. Bugün bize ulaşan kaynakları masaya yatırıyoruz ve Selahattin Demirtaş portresini anlamaya çalışacağız birlikte. Evet, Elimizde işte biyografik notlar var, siyasi kariyerindeki önemli anlar, hukuki süreçle ilgili bazı belgeler. Şunu başta belirtelim, amacımız tamamen bu belgelerde ne yazıyorsa onu süzmek, yani tarafsız bir şekilde size aktarmak. aynen öyle. Bu kaynaklar Demirtaş figürünü nasıl çiziyor, hangi yönler öne çıkıyor ona bakacağız. Mesela ilk olarak belgeler Zaza kökenli bir aileden geldiğini, Diyarbakır'da büyüdüğünü söylüyor. Sonra hukuk eğitimi ve İnsan Hakları Derneği yani İHD'deki çalışmaları. Bu hak mücadelesi deneyimi siyasete girişinin temelini oluşturmuş gibi görünüyor kaynaklara göre. Evet, o temel üzerine de siyasi kariyeri başlıyor anladığım kadarıyla. 2007'de o dönemki DTP ile meclise giriyor. Doğru. Sonrasında BDP ve tabii Halkların Demokratik Partisi yani HDP'nin kuruluşu ve HDP'nin Türkiye siyasetinde bayağı dikkate değer bir güç haline gelmesindeki rolü belgelerde vurgulanıyor. Evet, özellikle o HDP'nin yükselişindeki rolü ve 2014-2018 arası eş genel başkanlığı dönemi. Tabii o dönem önemli. Evet, belgeler özellikle o eş başkanlık dönemindeki etkisine odaklanıyor sanki. Halkın selosu, lakabı mesela, Evet, o çok kullanılıyordu. hitabet gücü ve kaynakların samimi olarak nitelediği tavırlarıyla hem Kürt seçmen hem de Türkiye'nin batısındaki bazı seçmenler nezdinde bir popülerlik yakaladığı belirtiliyor. Yani bu durum onu siyasi denklemde biraz farklı bir yere koymuş. Öyle mi diyor kaynaklar? Aynen öyle ima ediyorlar. Farklı bir konuma yerleştirdiğini. Peki bu popülerliğin, bu farklı konumun siyasete yansıması nasıl olmuş? Özellikle kritik zamanlarda. Mesela çözüm süreci. Hah, tam oraya gelecektim. Kaynaklar diyor ki bu durum ona 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde önemli bir rol vermiş, süreçte aktif yer almış, İmralı heyetinde bulunmuş. Hı hı. Ve belgelerde sıkça alıntılanan o silahlar sussun, fikirler konuşsun sözüyle barışçıl çözümü savunduğu vurgulanıyor. Bu yaklaşımı sadece kendi tabanında mı yankı bulmuş peki? Hayır, kaynaklara göre sadece kendi tabanında değil, Türkiye solu ve farklı demokrasi çevrelerinde de destek görmüş bu ılımlı dil. Bu not edilmiş. Siyasi etki demişken seçim başarıları da var tabii. Kaynaklarda bu konuda ne öne çıkıyor? Şöyle, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki o %9.8'lik oy oranı HDP'nin aslında genişleme potansiyelinin bir işareti gibi yorumlanıyor belgelerde. Anladım. Ama asıl dönüm noktası sanırım hepimizin hatırlayacağı 7 Haziran 2015 seçimleri. Evet, o seçimler çok konuşulmuştu. HDP %13.1 oy alıp 80 vekil çıkarınca o dönem tek başına iktidar hedefleyen AKP'yi engellemişti. Bu siyasi dengeleri ciddi şekilde değiştiren bir olay olarak aktarılıyor. Ve bu durumun dönemin Başbakanı Erdoğan'ın başkanlık sistemi hedefleriyle doğrudan bir bağlantısı olduğu da belirtiliyor sanırım. Kesinlikle. Tam da bu noktada Demirtaş'ın muhalif kimliği daha da keskinleşiyor galiba. Aynen öyle. Belgeler onu özellikle Erdoğan'a yönelik dönemin en net ve belki de en cesur muhalif seslerinden biri olarak konumlandırıyor. Ve o meşhur söz. Evet, seni başkan yaptırmayacağız çıkışı. Kaynaklarda bu hem muhalefetin zirvesi olarak görülüyor hem de kendisini doğrudan hedef haline getiren bir kırılma noktası olarak analiz ediliyor. Bu gerilimin sonucu da maalesef ağır olmuş. 4 Kasım 2016'da tutuklanması. Terör örgütü propagandası yapmak, üyelik gibi suçlamalarla. Ve halen Edirne F tipi cezaevinde tutuluyor olması bu belgelerdeki önemli bir bölümü oluşturuyor tabii. Hukuki süreçte peki orada öne çıkan ne var? Orada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani AİİM'in 2020 tarihli kararı çok kritik. Kaynaklar AİİM Büyük Dairesi'nin Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi nedenlere dayandığını söylediğini aktarıyor. Siyasi nedenler. Evet, hatta çoğulculuğu boğma amacı taşıdığı ve derhal serbest bırakılması gerektiği yönünde bir hüküm var. Bunu net bir şekilde belirtiyor kaynaklar. Ama Türkiye bu kararı uygulamadı değil mi? Uygulamadı, evet. Ve bu durumunda ülkenin uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki pozisyonunu etkilediği belgelerde yer alan tespitlerden biri. Peki siyasi duruşuyla ilgili biraz daha detay?
Mesela Kürt meselesine yaklaşımı nasıl tarif ediliyor kaynaklarda? Şöyle, TBMM'de Kürdistan ifadesini kullandığı belirtiliyor bir yandan ama diğer yandan doğrudan bir bağımsızlık çağrısı yapmadığına da dikkat çekiliyor. Yani neyi savunuyor o zaman? Savunduğu ilkeler daha çok demokratik özerklik, kültürel hakların güvence altına alınması ve eşit yurttaşlık olarak tanımlanıyor, şiddete karşı durduğu ve onurumuzla yaşamak istiyoruz gibi ifadelerle taleplerini dile getirdiği aktarılıyor. Anladım. Ve cezaevi yılları. Bu süreçte bambaşka bir kimliği, yazarlığı öne çıkıyor değil mi? Kesinlikle. Bu da kaynaklarda geniş yer bulan bir konu. Edebiyatı, yani öyküyü, romanı bir ifade biçimi, belki de bir mücadele biçimi olarak kullandığı belirtiliyor. Kitapları da var tabii. Seher, Devran. Evet, Seher, Devran, Leylan, Efsun, Dad gibi kitapları ve bu eserlerde işlediği adaletsizlik, direniş, umut gibi temalar vurgulanıyor. Resim ve karikatürle de ilgilendiği eklenmiş. Son olarak aktif siyasetten çekilme kararı var. 2023 seçimlerinden sonraki o açıklama. Evet, o açıklama ve eşi Başak Demirtaş'ın olası siyasi rolü etrafındaki tartışmalarda kaynaklarda yer bulmuş. Peki bu çekilme kararına rağmen etkisini sürdüğü nasıl anlatılıyor? Kaynaklar diyor ki aktif siyasetten çekilse de özellikle gençler arasında sembolik bir figür olarak etkisi devam ediyor. Eşi Başak Demirtaş'ın da yürüttüğü mücadeleyle kamuoyunda bir sempati topladığı belirtiliyor. Yani siyaset sahnesinden çekilse bile ismi ve temsil ettikleri üzerinden tartışmalar sürüyor anlaşılan. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki belgeler Demirtaş'ı bir yandan geniş kitlelere seslenebilen, partisinin kritik başarılarında rol oynamış, diğer yandan keskin muhalefetiyle hedef olmuş, AİM kararına rağmen uzun süredir tutuklu bulunan ve bu süreçte edebiyatla da sesini duyuran, yani oldukça çok katmanlı bir figür olarak ortaya koyuyor. Gerçekten de bir siyasetçinin aynı anda hem mahkum hem de giderek daha çok yazar kimliğiyle var olması sizin için de dinleyicilerimiz için de üzerinde düşünecek epey boyut sunuyor olmalı. Ve belki şu soruyu da size bırakabiliriz. Kaynakların işaret ettiği gibi Demirtaş'ın aktif siyasetten çekilmiş olmasına rağmen cezaevinden yürüttüğü bu kültürel ve sembolik faaliyetler Türkiye'deki adalet arayışı, ifade özgürlüğü tartışmaları ve muhalefetin gelecekteki biçimlenişi üzerinde acaba nasıl bir etki yaratabilir? Bu belgelerin ışığında üzerine kafa yormaya değer bir nokta sanki.